Aztekler, Orta Meksika'da 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar hüküm süren bir medeniyetti. Başkentleri, günümüz Meksiko şehrinin bulunduğu yerde yer alan Tenochtitlan'dı. Aztek İmparatorluğu, özellikle tarım, mimari, sanat ve savaş konularındaki başarılarıyla bilinir. Büyük tapınaklar inşa ettiler, karmaşık su yolları ve kanallar sistemi kurdular ve oldukça detaylı bir hiyeroglif yazı sistemi geliştirdiler. Aztek toplumu, hiyerarşik bir yapıya sahipti ve bu yapının tepesinde imparator bulunurdu. İmparator, hem politik hem de dini liderdi. Toplum, soylular, tüccarlar, zanaatkarlar ve çiftçiler gibi çeşitli sınıflardan oluşuyordu. Aztekler ayrıca, komşu bölgelerdeki halklarla sık sık savaş halindeydiler ve fethettikleri topraklardan haraç toplarlardı. Aztek dini, çok tanrılı bir inanç sistemine dayanıyordu. Tanrılar ve tanrıçalar, doğal olaylardan savaş ve tarıma kadar hayatın her alanını temsil ediyordu. Aztekler, doğanın dengesini korumak ve tanrıların hoşnutluğunu kazanmak için birçok ritüel ve törensel aktivite gerçekleştirirdi. En bilinen tanrıları arasında güneş ve savaş tanrısı Huitzilopochtli, yağmur tanrısı Tlaloc, rüzgar ve bilgi tanrısı Quetzalcoatl ve gece ve kader tanrısı Tezcatlipoca bulunur. Aztek dini pratiğinde, insan kurbanları önemli bir yer tutuyordu. Bu ritüellerin amacı, tanrıları memnun etmek ve evrenin dengesini korumaktı. Aztekler, kanın yaşamın kaynağı olduğuna ve tanrıların bu kanı alarak dünyayı döndürdüğüne inanırlardı. Kurbanlar genellikle savaş esirlerinden seçilir ve ritüel törenlerle tanrılara sunulurdu. Zetekler için insan kurbanları, sadece dini bir ritüel değil, aynı zamanda evrenin işleyişini sürdüren kritik bir uygulamaydı. Aztek mitolojisine göre, dünya 5. güneş döngüsünde bulunmaktaydı ve önceki 4 döngü, tanrıların mücadelesi ve fedakarlıkları sonucu yok olmuştu. 5. güneş döngüsünün devamlılığı, tanrıların insanlara ihtiyacı olduğu anlamına geliyordu. İnsanlar, tanrıların evreni döndürmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyordu ve bu enerji, kan yoluyla sunuluyordu. Güneş ve savaş tanrısı Huitzilopochtli, Aztek dininde merkezi bir figürdü. Ona göre, Huitzilopochtli'nin her gün güneşi gökyüzünde taşımak için büyük bir enerjiye ihtiyacı vardı. Bu enerji, insan kanı ve kalpleri aracılığıyla sağlanıyordu. Bu nedenle, savaş esirleri ve gönüllüler, Huitzilopochtli'ye sunulmak üzere kurban edilirdi. Bu ritüeller, evrenin dengesini korumak ve güneşin doğmasını sağlamak için vazgeçilmezdi. Yağmur tanrısı Tlaloc da önemli bir figürdü ve onun memnuniyeti, tarım toplumunun hayatta kalması için kritikti. Kuraklık veya kötü hava koşulları durumunda, Tlaloc'u memnun etmek için çocuklar dahil olmak üzere özel kurbanlar sunulurdu. Tlaloc'a yapılan bu kurbanlar, yağmurun yağmasını ve dolayısıyla mahsulün bereketli olmasını amaçlıyordu. Rüzgar ve bilgi tanrısı Quetzalcoatl ise, kurbanlara karşı daha farklı bir yaklaşım sergilemiştir. Efsanelere göre, Quetzalcoatl, insan kurbanlarına karşıydı ve bunun yerine kendi kanını sunarak insanları yaratmıştır. Ancak, Aztek toplumunda Quetzalcoatl'la yapılan ritüeller de, zamanla diğer tanrılara yapılan kurbanlarla benzer hale gelmiştir. Azteklerin insan kurbanları, tanrıların sürekli beslenmesini ve evrenin dengesinin korunmasını sağlayan bir döngü olarak görülüyordu. Kurbanlar, tanrılarla insanlar arasındaki bu kutsal ilişkiyi sembolize ediyordu. Bu ritüeller, sadece dini bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir düzenin ve kozmik bir denge anlayışının ifadesiydi. Aztek İmparatorluğu, geniş toprakları ve çeşitli halkları bir arada tutan karmaşık bir siyasi yapıydı. İmparatorluk, fetihler ve haraç sistemiyle genişlemiş ve güçlenmişti. Bu bağlamda, insan kurbanları, Aztek liderlerinin gücünü ve otoritesini pekiştirmek için kullanılan önemli bir araçtı. Kurban ritüelleri, imparatorun ve soyluların gücünü göstermenin yanı sıra, fethedilen halklar üzerinde psikolojik bir kontrol mekanizması olarak da işlev görüyordu. Savaş esirleri, kurbanların ana kaynağıydı ve savaşlar, hem dini hem de politik hedeflerle gerçekleştiriliyordu. Aztek savaşçıları, savaş esirlerini yakalayarak, topluma tanrılara adanacak kurbanlar olarak sunuyordu. Bu, savaşçıların statüsünü ve onurunu artırırken,
aynı zamanda toplumda tanrılara olan bağlılığı ve sadakati pekiştiriyordu. Kurban ritüelleri, savaşçı sınıfının prestijini ve gücünü vurgulamak için de kullanılıyordu. Toplumun alt tabakalarında, kurban ritüelleri, bireyler ve aileler için sosyal hareketlilik ve prestij kazanma fırsatı sunuyordu. Bazı aileler, çocuklarını veya kendilerini gönüllü olarak kurban etmek suretiyle, tanrılara olan bağlılıklarını gösterebilir ve toplumsal statülerini yükseltebilirdi. Bu tür gönüllü kurbanlar, toplum içinde büyük saygı görürdü ve ailelerinin onurunu artırırdı. Aztek medeniyetinde, insan kurbanları çok ayrıntılı ve belirli ritüellere göre gerçekleştirilirdi. Bu ritüeller, tanrılara olan bağlılığı ve kozmik dengenin korunmasını simgeliyordu. İnsan kurbanı törenleri, genellikle büyük tapınaklarda ve kutsal alanlarda yapılırdı. Tenochtitlan'daki büyük tapınak, bu tür törenlerin en önemli merkezlerinden biriydi. Törenler, genellikle belirli bir tanrıya adanmış özel festivaller sırasında gerçekleştirilirdi. Her tanrının kendine özgü bir kurban ritüeli ve tören şekli vardı. Bu ritüeller, belirli bir düzen ve titizlikle gerçekleştirilir ve toplumsal, dini ve kozmik anlamlar taşırdı. Kurban seremonilerinin her aşaması, tanrılara olan bağlılığın ve evrenin dengesini koruma çabasının bir yansımasıydı. Kurban seremonilerinin ilk aşaması, hazırlık dönemidir. Bu dönemde kurban edilecek kişiler belirlenir ve ritüel için hazırlanır. Kurbanlar genellikle savaş esirleri, köleler veya gönüllüler arasından seçilirdi. Seçim yapıldıktan sonra, kurbanlar ritüel öncesinde özel bir bakıma tabi tutulurdu. Bu bakım, kurbanların temizlenmesi, yıkanması ve ritüel için uygun giysilerle donatılmasını içerirdi. Kurbanlar, tanrılara layık olacak şekilde süslenir ve onurlandırılırdı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, tören günü gelir. Tören genellikle tapınaklarda veya kutsal alanlarda gerçekleştirilirdi. Törene, rahipler, topluluk üyeleri ve bazen de hükümdar katılırdı. Törene başlanmadan önce, rahipler tanrılara dualar eder ve kutsal ilahiler söylerdi. Bu ilahiler, tanrılardan törenin başarılı geçmesi için yardım ve kutsama talep ederdi. Kurbanın sunulması, törenin en kritik aşamasıdır. Kurban, tapınağın tepesine veya sunağın önüne getirilir. Burada, kurban rahipler tarafından özel ritüeller eşliğinde hazırlanır. Kurban, genellikle taş bir sunağın üzerine yatırılır ve rahip tarafından kalbi çıkarılır. Kalp, hala atarken, Tanrı'ya sunulmak üzere yukarı kaldırılır. Bu ritüel, özellikle güneş tanrısı Huitzilopochtli'ye adanan törenlerde yaygındır. Bazı törenlerde, kurbanın bedeni belirli şekillerde parçalanır ve topluluk üyelerine dağıtılır. Bu parçalar, tanrıların gücünü ve kutsallığını sembolize eder. Parçalama işlemi, belirli ritüelistik kurallara göre gerçekleştirilir ve her parça, özel bir anlam taşır. Örneğin, kurbanın başı, tapınağın belirli bir yerine yerleştirilebilir veya bedenin diğer parçaları, topluluğun çeşitli üyelerine dağıtılabilir. Törenin sonunda, kurbanın bedeni genellikle tapınaktan aşağıya atılır ve belirli ritüelistik işlemlerle toprağa gömülür. Rahipler, tanrılara teşekkür duaları eder ve topluluk üyeleri, tanrılara olan bağlılıklarını yeniler. Törenin kapanışı, tanrılara sunulan kurbanın kabul edildiğini ve evrenin dengesinin korunduğunu simgeler. Kurban seremonilerinin bu aşamaları, Aztek toplumunun dini ve toplumsal yapısının bir yansımasıdır. Her aşama, tanrılara olan bağlılığı ve kozmik dengenin korunmasını sağlama çabasını temsil eder. Bu ritüeller, Azteklerin tanrılarla olan ilişkilerini ve evrenin işleyişini anlama biçimlerinin merkezinde yer alır. Kurbanların Aztek İmparatorluğu siyasetinde önemli bir rolü vardı. Kurban ritüelleri, imparatorun ve soyluların gücünü ve otoritesini pekiştirmek için kullanılırdı. Aztek İmparatoru, hem politik hem de dini lider olarak, bu ritüellerde merkezi bir figürdü. İmparator, tanrılara olan bağlılığı ve kutsallığı temsil ederdi ve bu ritüeller aracılığıyla halkın üzerinde otoritesini pekiştirirdi. Ayrıca, kurban ritüelleri, fethedilen topraklar ve halklar üzerinde psikolojik bir kontrol aracı olarak kullanılırdı.
Fethedilen halkların temsilcileri, kurban edilmek üzere seçilir ve bu ritüeller, Azteklerin gücünü ve hakimiyetini vurgulardı. Bu, hem iç hem de dış politikanın bir parçası olarak, Aztek İmparatorluğu'nun istikrarını ve genişlemesini desteklerdi. Kurban ritüelleri aynı zamanda ittifaklar kurma ve siyasi ilişkileri güçlendirme amacıyla da kullanılırdı. Diğer şehir devletleri veya kabilelerle yapılan anlaşmalarda, kurban törenleri, bu anlaşmaların kutsanması ve onaylanması için önemli bir araçtı. İspanyol fetihleri sırasında, Aztek kurban ritüelleri, İspanyollar tarafından Aztek medeniyetini yıkmak ve Hristiyanlığı yaymak için bir gerekçe olarak kullanıldı. İspanyol rahipler ve fetihçiler, Azteklerin dini uygulamalarını şeytani olarak nitelendirdiler ve bu ritüelleri durdurmak için yoğun çaba sarf ettiler. Hern Cortes ve adamları, Aztek kurban ritüellerini durdurmak için tapınakları tahrip ettiler ve Aztek rahiplerini öldürdüler. Hristiyanlık, Aztek toplumuna zorla kabul ettirilmeye çalışıldı ve kurban ritüellerinin yerini Hristiyan ayinleri aldı. Bu süreçte, Aztek dini yapılarının çoğu Hristiyan kiliselerine dönüştürüldü ve Azteklerin dini pratiği yasaklandı. Aztek medeniyeti, karmaşık dini inançları ve ritüelleriyle dikkat çeken bir uygarlıktı. Tanrılara olan bağlılıklarını insan kurbanlarıyla ifade eden Aztekler, kozmik dengeyi koruma ve tanrılara hizmet etme çabasındaydı. Bu ritüeller, sadece dini bir pratik olmanın ötesinde, toplumsal ve politik yapının da ayrılmaz bir parçasıydı. Aztek medeniyetinin derinliklerine yaptığımız bu yolculuk, bize sadece geçmişin değil, aynı zamanda insanlık tarihinin karmaşıklığını ve çeşitliliğini de hatırlatıyor. Bu kadim toplumun inançları ve uygulamaları, insanlık tarihinin büyük mozaiklerinden bir parça olarak, bugün de bize önemli dersler sunuyor. Bir sonraki keşif yolculuğumuzda görüşmek üzere.